Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere kabakla hazırladığım nefis bir lezzeti paylaşacağım. Kahvaltıya hazırlamış olduğum bir tarif. 250 gram kadar kabak kullandım. Kabakların uçlarını alıp sonra rendeleyeceğim. Kabak sevmeyene sevdirecek, kabağı görünce bile yemek istemeyene kabağı yedirecek bir tarif. İçerisindekinin kabak olduğu anlaşılmıyor. Kabağı rendeledim. Bir paket mayayı kaseye aldım. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekledim. Mayayı iyice erittim. Sonrasında un ilavesi yapıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun bir miktarını ekledim, karıştırdım. Sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Karıştırmaya devam ettim. Hamura rendelemiş olduğum kabağı ekledim. Başladım yoğurmaya. Tekrardan un, toplamda 4 su bardağı unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş yoğunluğuna bakarak ekledim. Ele yapışan cıvık kıvamlı bir hamur olacak. Bugün sizlerle paylaşmış olduğum lezzet kabakla hazırlanmış güzel bir pişi tarifi. Pişiyi bir de kabakla deneyin. Deneyenler asla pişman olmayacak. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 15 dakika bekleteceğim. Un miktarı az, mayası una göre çok olduğu için çok çabuk kabaracak hamur. 15 dakika üzerine kapatmış olduğum kaseyi sıra geldi üzerine açıp hamurdan pişi hazırlamaya. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ hamurun üzerine döktüm. Bunu yapma sebebim ele yapışan bir hamur olduğu için kolaylıkla parçalara ayırmak. Unla yaparsanız bu işlemi fazla un kullanırsınız ve yine de elinize yapışır. Benim gibi biraz yağı hamurun üzerine döktüğünüz zaman daha kolaylıkla istediğiniz büyüklükte hamurlar kopartıp şekil verebilirsiniz. Küçük parçalar kopartıp tek tek ayırıyorum hamurları. Hamurları hazırladım. Sıra geldi. Hafiften şekil verip ortasına ufak bir delik açıp daha güzel pişsin diye. Sonrasında kızartacağım. Çayın yanında efsane giden bir tarif. Genellikle çocuklar kahvaltıda peynir zeytin çok tüketmiyorlar. Çoğu çocuk benim çocuklarım gibidir. Ben de onlara farklı lezzetler hazırlarım sabah. Bu tarifte onlardan birisi oldu. Kızgın yağ içerisine hazırlamış olduğum hamurları alıyorum. Elime yağ sürdüğüm için kolaylıkla tutuyorum hamuru. Yoksa çabucak elime yapışırdı hamur. Kabak seviyorsanız ve farklı tarifler hazırlamak istiyorsanız kabakla bir de bunu deneyin.
Her tarafı eşit pişsin diye çeviriyorum. Kızaran hamurları ocaktan alıp tekrardan kızgın yağ içerisine hamur ekliyorum. Pişi severler. Bir de pişiyi böyle deneyin. Ortasına delik açmış olduğum hamurları tek tek kızgın yağ alıyorum. Kızaran taraflarını çeviriyorum. Kabak içerisinde kesinlikle çiğ kalmıyor. Rendelediğim için. Kızaran hamurları yağın içerisinden aldım. Tekrar hamur ekledim. Bu işlemi hamur bitene kadar devam ettirdim. Umuyorum bu bölümde sıkılmamışsınızdır. Ben küçük hamurlar hazırladım. Sizler dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ufak atıştırmalıklar olsun istedim ben. Küçük küçük pişiler. Son hamurları da ocaktan alıyorum ve servise geçiyorum. Tarifin son hali. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sizleri sıkmadan anlatıp iyi bir video hazırlamışımdır. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklamaya ekleyeceğim. Tarifin malzemelerine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.